Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün GSU segmentini şöyle bir sallayan oldukça iddialı bir oyuncuyu yeni Opel Grandland'i masaya yatırıyoruz. Birlikte bakacağız bu araç neler sunuyor, kimin için daha uygun ve öne çıkan özellikleri neler. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi Opel'in ilk andan itibaren altını kalın bir çizgiyle çizdiği bir konu var. Diyorlar ki bu araç Almanya'da tasarlandı, geliştirildi ve üretildi. Hani bilirsiniz bu Alman malı vurgusu boşuna değil, direkt kalite ve güvenilirlik algısını en tepeye koyuyor. Bu da araba alırken hepimizin aklındaki o ilk soru işaretlerinden birini ortadan kaldırıyor değil mi? Ve bu Alman mühendisliği iddiasının altı boş değil, onu da söyleyeyim. Grandland öyle sıradan bir ödül de değil. Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan 2024 Altın Direksiyon ödülünü kapmış. Hem de hangi kategoride biliyor musunuz? 50 bin euronun altındaki en iyi otomobil kategorisinde. Yani bu sadece aferin güzel araba yapmışsınız demek değil. Bu sınıfındaki iddiasını ve kalitesini resmen kanıtlayan, mühürleyen bir belge gibi. Peki Opel'in bu aracı tanımlarken kullandığı sihirli kelimeler ne? Felsefeleri iki temel direk üzerine kurulmuş. Grand tasarım ve Grand teknoloji. Yani diyorlar ki hem gözünüze hitap edecek hem de aklınızı alacak. Bize hem çok şık bir stil hem de son teknoloji mühendislik vaat ediyorlar. Gelin şimdi bu lafların pratikte ne anlama geldiğine, detaylarına hep birlikte bir dalalım. Evet, bir Grandland almayı düşünüyorsanız karşınıza çıkacak ilk ve belki de en önemli yol ayrımı bu. Motor seçimi. Opel burada masaya iki tane çok net, geleceğe dönük seçerek koyuyor. Bir tarafta %100 elektrikli, fısıltı sessizliğinde bir deneyim, diğer tarafta ise hem verimli hem de tanıdık bir hibrit. Bu karar tamamen sizin hayat tarzınıza, günlük rotanıza yani kullanım alışkanlıklarınıza bağlı. Aslında bu iki seçenek sadece iki farklı motor değil, iki farklı sürüş felsefesi demek. Bakın, soldaki tam elektrikli olan ne anlama geliyor? Sıfır emisyon, yani egzoz dumanı yok. Sessiz bir kabin ve gaza dokunduğunuz an gelen o müthiş torkla akıcı bir performans. Sağdaki Mild Hybrid ise daha farklı. Bildiğimiz motoru küçük bir elektrik motoruyla destekliyor, yakıtı daha verimli kullanıyor, emisyonları düşürüyor. Kısacası kendinize sormanız gereken soru şu: ben devrimsel bir değişime mi hazırım, yoksa verimli bir evrimi mi tercih ederim? Elektrikli araba dendi mi, hepimizin aklına gelen ilk soru belli, değil mi? Tek şarjla ne kadar gider bu alet? İşte Grandland Elektrik'in bu soruya cevabı hiç de fena değil, hatta oldukça iddialı. Ortalama 504 kilometre. Tabii bu WTP verisi, yani laboratuvar ortamında standart koşullarda ölçülmüş bir değer. Gerçek hayatta kullanımınıza, hava durumuna göre biraz değişebilir. Ama yine de bu rakam, bu arabanın sadece şehir içinde değil, şehirler arası yollarda da ne kadar rahat kullanılabileceğini gösteriyor. Tamam, diyelim ki motora karar verdiniz. Şimdi işin en keyifli kısmına geliyoruz. Arabayı kendi zevkinize göre giydirmeye, yani kişiselleştirmeye. Performans bir yana, Grandland'in yolda nasıl görüneceğini, size nasıl bir his vereceğini belirleyeceğimiz donanım ve renk seçeneklerine şöyle bir bakalım. Opel'de donanım seviyeleri genelde çok nettir. Edition dediğimiz paket daha şık, daha konfor odaklı bir başlangıç gibidir. GS ise işin içine biraz daha heyecan, daha sportif detaylar katar. Grandland'de bu farkı en net nerede görüyoruz biliyor musunuz? Tavanda. Edition'da tavan gövdeyle aynı renkte, daha bütünleşik bir hava var. Ama GS'e geldiğinizde o opsiyonel siyah tavan var ya, işte o arabaya bambaşka, çok daha dinamik, çok daha sportif bir karakter veriyor. Küçücük bir detay ama aracın bütün duruşunu değiştiriyor resmen. Tabii kişiselleştirme sadece tavanla bitmiyor, gövde için tam 6 farklı renk seçeneği sunuluyor. Yani ister klasik ağırbaşlı tonları seçin, isterseniz de daha canlı, daha iddialı renklerle işte bu benim arabam deyin. Bu renk paletiyle Grandland'inizi tamamen kendinize özel hale getirebilirsiniz. Şimdi geldik işin en net, en somut kısmına. Hani hepimizin en çok merak ettiği o teknik detaylar var ya, işte onlara hızlıca bir göz atacağımız bölüme. Rakamlarla Grandland. Bakalım sayılar bize ne anlatıyor? Hemen boyutlarla başlayalım. 4,65 metrelik uzunluğuyla Grandland, GSUV segmentinin tam ortasına yani kalbine yerleşiyor. Bu ne demek? Hem yolda heybetli tok bir duruşu var hem de bu boyutlar içeride hem yolcular hem de eşyalarınız için bol bol yer olduğu anlamına geliyor. Yani ferah bir iç mekanın habercisi. Motor seçimi sadece performansı değil, arabanın ağırlığını da kökünden değiştiriyor. Bakın, hibrit model 1,6 ton civarında. Ama elektrikli modele geçtiğinizde o dev batarya paketiyle ağırlık 2,1 tonu geçiyor. Arada yarım tondan fazla bir fark var. Peki bu yolda ne anlama geliyor? Elektrikli model bu ağırlığıyla yola daha sağlam basar, daha oturaklı hissettirir. Daha hafif olan hibrit ise
Virajlarda daha kıvrak, daha çivik bir karaktere sahip olabilir. İşte bu, test sürüşü yaparsanız özellikle dikkat etmeniz gereken çok önemli bir fark. Madem boyutlardan, iç hacimden konuştuk, en temel sorulardan birini de aradan çıkaralım. Kaç kişilik bu araba? Grandland standart olarak 5 kişilik bir oturma kapasitesi sunuyor. Bu da onu hem gündelik koşturmacada hem de hafta sonu kaçamaklarında, yani aileler için oldukça pratik ve konforlu bir seçenek yapıyor. Hibrit modelin en büyük iddiası neydi? Verimlilik. Peki rakamlar bu iddiayı destekliyor mu? Kesinlikle. 100 kilometrede ortalama 5,5 litrelik bir tüketim bu cüssede bir SUV için gerçekten çok iyi bir değer. Bir de bunu 55 litrelik yakıt deposuyla birleştirin. Anlamı şu, bir depo doldurup çok uzun mesafeler gidebilirsiniz. O 6 ileri çift kavramalı şanzıman da hem bu tasarrufa yardım ediyor hem de vites geçişlerini hissettirmeden akıcı bir şekilde hallediyor. Evet, teknik detayları gördük, tasarım özelliklerine baktık. Şimdi tüm bu parçaları birleştirip büyük resme bakma zamanı. Peki, bütün bu özellikleriyle yeni Opel Grandland sizin için doğru araba mı? Şöyle bir toparlayacak olursak, Grandland'in bize sunduğu tablo aslında çok net. Birincisi, ödüllerle kendini kanıtlamış bir Alman tasarımı var. İkincisi, geleceğe dönük, ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz elektrikli ve hibrit motor seçenekleri. Üçüncüsü, C-SUV gibi rekabetin tavan yaptığı bir segmentte iddialı bir paket sunuyor. Ve son olarak, kendi tarzınızı yansıtmanıza imkan tanıyan kişiselleştirme seçenekleri. İşte arabanın temel vaadi bu 4 maddede özetleniyor. Sonuç olarak Opel'in en başta bahsettiğimiz o Grand tasarım ve Grand teknoloji vaadi bu araçta gerçekten de ete kemiğe bürünmüş görünüyor. Asıl soru şu, bu kombinasyon sizin bir C-SUV'den beklediğiniz her şeyi karşılıyor mu? Sizin tercihiniz sessiz ve çevreci bir gelecekten mi yana, yoksa verimli ve tanıdık bir hibritten mi? İşte Opel Grandland bu önemli sorunun cevabını tamamen size bırakıyor. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.